Herkese tekrardan merhabalar. Anıl kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Evet, aslında konuşulacak çok fazla mesele var. Çok fazla konu var. Şu aralar emin olun hangi konuya hangi videoyu çeksem vesaire diye böyle ikilemler içerisindeyim. Bu biraz yani şu hobi olarak yapmış olduğum YouTube kanalımda bile bana ister istemez anksiyete yaşattırıyor. Hani kanal işi amacından sapıyor gibi hissediyorum. Fakat elimden geldiğince izlediğim veya takip ettiğim ya da hoşuma giden içeriklerle alakalı ulaşabilmiş olduğum tüm detayları yine kronolojik olarak sizlerle paylaşmaya özen göstereceğim. Ama bugün konuşmamız gereken nokta ne o, ne bu, ne şu Supergirl filmiyle alakalı yayınlanan ilk teaser fragman. Tabii bu biraz ortalığı karıştıran bir içerik olacak her şeyden önce. Bunu bilmemiz ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Neden diyeceksiniz? Çünkü yeni inşa edilen bir DC evreninde ister istemez insanların kafasında çok deli soru işaretleri oluyor. Neden? Çünkü insanları gerçekten ikiye bölen bir Superman filmiyle yeni bir evren kuruldu James Gunn tarafından. Ben sevenler tarafındayım. Kanalı takip edenler daha önce fragman incelemelerimi, film incelememi zaten biliyorlar. Filmle alakalı düşüncelerimi tekrar dile getirmeyeceğim o yüzden. Fakat burada James Gunn'ın kurmaya çalıştığı evrende hani bu kadar üzerine konuşulması gereken, belki tekrardan beyaz perdeye uyarlanması gereken ya da sıfırdan beyaz perdeye uyarlanması gereken karakter varken insanların kafalarında ister istemez neden Supergirl diye bir soru işareti oluştu. Tabii bunu yine ayrıyetten oturur tartışırız sabahlara kadar, hem de yani sıkıntı yok. Fakat gerçekten şu açıdan bakmak gerekiyor. James Gunn perspektifinde bize sanki Krypton gezegeninden dünyamıza gelmiş olan kişilerle alakalı bir orijin hikayesi sunmaya çalışıyor. Şimdi bunu Superman filminde çok detaylı olarak göremedik. Sadece bize mesela alışılagelmişin dışında neyi göstermeye çalıştılar? İşte Superman'in ailesi aslında Kal-El'in dünyada bir egemenlik kurması gerektiğini, bir harem kurması gerektiğini ileri süren, bunu destekleyen bir aileydi. Yani bunca zamandır beyaz perdeye uyarlanan Superman'in ailesinin çizmiş olduğu o pozitif minnoş aile algısını tam tersi bir şekilde bize sunmuş oldu. Şimdi aslında Supergirl filmiyle beraber Kryptonluların kafasını, kafa yapısını, Superman'in neden gönderdiklerini, sonrasında neler yaşadıklarını ve Supergirl'ün de bu süre içerisinde hangi travmalarla karşı karşıya geldiğini karşımıza serecek gibi gözüküyor. Yani bunu aslında bir solo Supergirl filmi olarak düşünmektense ben birazcık daha Kryptonlu arkadaşların dünyamıza adaptasyonu ve bu süre zarfı içerisinde backgroundlarında yaşamış oldukları sıkıntılarla alakalı bir hani böyle nasıl diyeyim immigrant problems olarak değerlendirebileceğimiz kısım olarak değerlendirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Şimdi isterseniz gelin intromuzu bir atlayalım. Fragmanla alakalı yorumlarımı ve kaçırıldığını düşündüğüm detayları biz sizinle beraber masaya yatıralım. Şimdi fragmanda ilk dikkatimi çeken şey Krypton'un Alien bir içkiyle çalıştırdığı plak ve açılışta çalan Blondie parçası. Yani uzayda bile Blondie dinleniyor demek ki vibe'ı veriyor insanlara. Burada zaten hani şunu en başta söylemek istiyorum. Yani film James Gunn tarafından kurulan bir evrende geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman Guardians of the Galaxy etkileri göreceğiz. Bu aslında hani adamın tamamen Guardians of the Galaxy üretim tarzıyla alakalı değil, James Gunn'ın sinema tarzının bu olmasından kaynaklanıyor. Yani biz daha önceden aslında Guardians of the Galaxy serisine maruz kaldığımızdan kaynaklı şu an adamın yapmaya çalıştığı her şeyde ister istemez Guardians of the Galaxy etkisi altında kalıyoruz. Bu da doğal bir şey. Yeni şeyler denememesi problem mi? Evet, bu zaman zaman ilerleyen süreçlerde karşımıza problem olarak gelebilir. Bir bayağılık, bir çiğlik olarak veya tekrarı düşen içerikler noktasında kendini hissettirebilir. Ama şu an için bana kalırsa kendi yorumum noktasında açık şunu söyleyebilirim. Ben o kadar bunun problem olacağını düşünmüyorum doğrusu. Çünkü James Gunn bir müzik psikopatı. Ben de öyle bir karakterim açık söylemek gerekirse. Müzik dinlemeyi iş yaparken
yaparken müzik dinlemeyi, bir yerden bir yere giderken müzik dinlemeyi, yani hayatımın her köşesinde müziğe yer vermeye çalışan bir insanım. James Gunn da aslında içeriklerini, üretmiş olduğu filmleri müziklerle, kendince soundtracklerle zenginleştirmeyi seviyor. Kendi tarzını bu şekilde yarattığını bence hissediyor. Ben buna çok mana bulmuyorum açık söylemek gerekirse, ama bulan arkadaşlar da muhakkak olacaktır. O yüzden tırnak içinde uzaylı, uzayda geçen bir film ve işte old school parçaların olmuş olduğu bir açılışla fragman bizi karşıladığı için o Guardians of the Galaxy vibe'ını almamız gayet normal. Devam edelim. Hemen ardından Crypto gidip Daily Planet gazetesinin üzerine işiyor ve şunu söyleyebilirim, bu bir tesadüf değil. Koca manşette Superman nükleer felaketi önledi. Alt köşede küçücük bir haber olarak ise Supergirl kedileri kurtardı gibi bir ibare bulunuyor. Filmde aslında ilk dakikadan şunu söylemeye çalışıyor bizlere. Bu kız Superman'in kuzeni olabilir ama aynı yerde duramıyorlar. Kara'nın DCU'da yeni olmadığını biliyoruz. Aslında kendisini Peacemaker'da da görmüştük ama burada gördüğümüz Kara tamam ben buyum diyebilen birisi değil açık söylemek gerekirse. Bu film bir kurtarma hikayesinden çok kendini toparlama hikayesi gibi duracak diye düşünüyorum. Ve evet, bu noktada Superman meselesine geliyoruz. Mesela burada Krypton dili, Superman ve kaçınılmaz bir bağa değinmemiz gerekiyor. Oyuncuların röportajlarından biliyoruz ki filmde tamamen Kryptonca geçen bir sahne yer alacak. Üstelik bunu Kara Superman'le gerçekleştirecek. Bence bu çok önemli bir detay. Neden? Çünkü bu filmin ilham aldığı Woman of Tomorrow çizgi romanında Superman geçmiyor. Ama film belli ki Kara'nın geçmişine biraz daha açıklık getirmek istiyor. Muhtemelen Argo City'den kaçış, dünyaya ilk iniş ve kuzeniyle ilk temasta burada bu bahsetmiş olduğumuz Kryptonca konuşmayı göreceğiz. İki kişinin kimsenin anlamadığı bir dili konuşması riskli bir adım mı? Evet, riskli bir adım ama bu tabii ki filmin genel atmosferinde kullanılacak bir şey değil. Bunu nerede gördük? Radikal bir farklılık olarak Predator filminin son filminde. Onu da izlemediyseniz şuralardan bir yerlerden Evrende Birisi adlı YouTube kanalıyla ortak içeriğimizden spoilerlı ve spoilersız incelemelerinde gözlemleyebilirsiniz diyeyim. Mesela şu sahneye de bir bakmamız gerekiyor. Galaksiler arası otobüs durağı ve yine mi sen bakışı atılan bir Supergirl. Karayı bir tür uzay otobüs durağında görüyoruz. Kapı açılıyor, şoförün yüzünden bugün de ölmedik ifadesi okunuyor açıkçası. Kara'nın rahatlığı şunu düşündürüyor. Bu kız burada ilk kez beklemiyor. Ve aslında Kara şu sıralar hayatla şöyle baş ediyor. İçiyor, eğleniyor ve bazı şeylerden kaçıyor. Şimdi bu film Krypton'un sonunu ama aslında DCU evreninin başlangıcını temsil edecek. Ve tabi burada işler de sertleşiyor olacak. Krypton'un yok oluşunu kesin göreceğimizi düşünüyorum. İnsanlar hemen Brainiac diye atlıyor ama bence hayır. Bu Argo City ile alakalı bir süreç. Zor-El şehri bir kubbeyle koruyor ve bu şekilde uzayda yaşamalarını sağlıyor. Bir şehri kurtarmaya çalışıyor ama tabii ki her şeyi kurtarma gibi bir şansları olmuyor. Şimdi burada Argo City'yi birazcık mercekte tutmamız gerekiyor bence. Krypton gezegeni patlıyor. Ama burada kalkanla oluşturulan bir Argo City oluşturuluyor ve Argo City bir şekilde belirli bir süre hayatta kalıyor. Sonra kırmızı güneşten uzaklaşıyorlar ve sarı güneşlere doğru yaklaşmaya başlıyor. Bu da aslında Argo City'nin madenlerinde yer alan taşların kriptonite dönüşmesine sebep oluyor. Tabi kriptonitte kriptonların zaafı olduğundan dolayı insanlar yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Bu da bize neyi gösteriyor aslında? Kara'nın daha genç yaşlarında hastalara bakması, halkının acı çekmesi ve halkının en sonunda tükenmeye başlamasını yavaş yavaş izlemesi anlamına geliyor. Tabi işin sonuna geldiğinde de sadece tek kişilik bir kapsül kalıyor ve bu kapsülle de beraber Kara'yı da Superman'in gönderilmiş olduğu dünyamıza gönderiyorlar. Şimdi burada asıl benim dikkatimi çeken nokta Kara'nın uzaydaki çığlık sekansı. Fragmandaki bence en vurucu anlardan biri. Kara avazı çıktığı gibi bağırıyor uzayda. Bu aslında sessizlik içinde kimsenin duymadığı bir ortamda içini dökme anlayışı olarak gözlemliyorum. Valla buna benzer hareketleri ben de kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde yapmayı adet haline getirmiştim. Özellikle üniversite hayatımda. Böyle dağlık yerlere tırmanıp insanlığın, hatta yani hayvanların dahi çok böyle var olmadığı ortamlarda avazım çıktığı kadar bağırmayı seviyordum. Bu aslında ister istemez bende biraz bir I feel you sis kısmını canlandırdı. Orada ne hissettiğini birazcık anladığımı düşünüyorum. Filmi izlediğimde de tam anlamıyla oturacağını hissediyorum duygularımızın. Yani aslında şunu da söyleyebilirim.
söyleyebilirim bu sahneyle alakalı. Kara'nın içinde bulunmuş olduğu durumu bence Superman bile tam olarak anlayamaz etkisi yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü Clark aslında çok ufak yaşta dünyaya gönderildi. Yani Krypton'da yaşamadı ama Kara ergenliğine kadar bu milletle beraber hayatta kalmaya çalıştı. Dolayısıyla aralarındaki travma seviyeleri inanılmaz derecede farklı. Sonra mesela gelelim bu Ruthie ile devam eden hikayeye. Babası Creamy of the Yellow Hills tarafından öldürülüyor. Sebebini merak ediyorsanız bir şakaya gülmemesi çok saçma gelecek belki ama maalesef böyle pis pisine giden bir abimiz. Kara da ister istemez bu kızcağız da kendi küçüklüğünü görüyor. Aslında aşağı yukarı yaşları aynı ama kayıpları da birbirlerine benzer olduklarından dolayı farklı şeyler gibi gözükse de benzer öfkeleri vücutlarında barındırıyorlar. Bu yüzden bu hikaye bir intikamdan çok bir yol arkadaşlığı hikayesine evrilecekmiş gibi hissediyorum. Peki gelelim kötülere, tasarım tartışmalarına ve soru işaretlerine. Creamy'nin tasarımı bence biraz tartışma gerektiriyor. Çizgi romandaki o normal görünümlü ama korkunç hissi biraz kaybolmuş gibi olabilir. Ben nefret etmiyorum ama şunu da saklamıyorum. Çizgi romanın o tuhaf masalsı havası biraz törpülenmiş gibi. Ama bunun daha takibinde karşımıza çıkacak olan asıl fragman bize çok daha fazla detay verebilirler diye düşünüyorum. Bir de daha önceki milyonlarca kez belki söyledim bu kanalda. Canımı sıkan noktalardan birisi olarak bahsettiğimde artık DC'nin de Marvel'ın da ya da takip etmiş olduğumuz diğer bütün fantastik içeriklerde de böyle üzerimize öblek öblek içerik atılması, fragman teaser atılmasından ben rahatsız oluyorum. Yani bazı şeylerin gerçekten bizler bunu TV'de, sinemada, orada burada tüketmeden önce kafamızda bazı ışıklar yakması gerektiğine inanıyorum ki sürece, içeriye birazcık daha adapte olabilelim. Yani bize genel hatları komple çizdiklerinde ve bize sadece küçük easter egg'ler bıraktıklarında o izleme keyfini buralara indiriyor. Dolayısıyla ben çok fazla içeriği de bizimle paylaşmalarını istemiyorum. Yalan yok. Ama dediğim gibi asıl fragmanda birazcık daha detay göreceğimize inanıyorum. Orada da detaylarla işin birazcık daha şekilleneceğine inanıyorum. Diyelim ve dur lan oğlum. Daha Lobo konuşmadık. Ne kapatması? Şimdi gelelim Lobo meselesine. Burası önemli arkadaşlar. Jason Momoa bence hak ettiği DC karakterine sonunda kavuşuyor. Ya adam zaten Lobo. Bunu bence tartışmaya gerek yok. Sadece görüntü olarak bahsetmiyorum bu arada. Karakter olarak da Lobo'ya fazlasıyla benzeyen bir abimiz. Hatta şöyle kendisinin yapmış olduğu bir röportaj da var. Daha DCEU döneminde bile kendisine DC'den telefon geldiğinde Aquaman teklif edileceğini hiç tahmin etmemiş kendisi. Bana kesin Lobo karakteri falan geliyor diye telefonu açmış. Tabii sonrasında kendisine Aquaman rolünü uygun gördüler. Tartışılır. İyi tarafları vardı, kötü tarafları vardı ama ben görüntü olarak çok radikal bir Aquaman olduğunu düşünüyordum. Bu kadar radikal değişikliklere bence Aquaman'da gerek yoktu. Bence hiçbir karakterde çok fazla değişikliğe de ihtiyaç duymamamız gerekiyor. Kızım sana söylüyorum, Netflix lütfen sen anla. O konulara da değineceğiz. Şimdi sadece buradan bir ufak gönderme yapmış olayım. Ya aslında şunu da söylemek istiyorum bu Lobo meselesiyle alakalı. Hikayede yok ama muhtemelen Kara'yı doğru yere sürükleyen kaos unsuru olacakmış gibime geliyor. Hani böyle asıl kötümüz vesairemiz olarak değil de hani Lobo zaten böyle Wolverine-vari karakterlerin birazcık daha karikatürize edilmiş hali diyebilirim. Eğer çizgi romanlarda kendisiyle karşılaştıysanız. Yine böyle ölümsüzlük gücü var. Yine böyle motorunu atlar. Böyle prosunu yakar abimiz. Böyle basar gider. Böyle bir unlimited power durumu vardır. Hani böyle Superman'e kafa tutma gibi böyle huyu da vardır. Animasyonlarda, çizgi romanlarda vesaire. Dolayısıyla hani böyle OP seviyesine koyabileceğimiz abilerden bir tanesi kendisi ve kafa olarak da bana gerçekten çok kafa dengi böyle metalci bir yapısı da olması da hani bilenler biliyor artık metal müziği sevdiğimi burada çok defa konuştuk. Metalci olması da ayrıyetten olmaması bana sempatik gelen bir durum. Tabi burada bir kaos tetikleyici olarak kullanılacağına inanıyorum ama böyle bizi Jason Momoa'yla dolduracaklarını, üzerimize böyle kürekle Jason Momoa atacaklarını zannetmiyorum. Bu teaser fragmanda zaten suratını da çok net göstermemelerindeki temel sebep bence bir tık daha hani
Supergirl filmine vibe'ı artırmak amacıyla. Gelelim asıl cümlemize. Fragmanın kalbi şu repliklerde yatıyor. Superman herkes de iyi görür, ben gerçeği. Bu film tam olarak bunun hikayesi olacak işte arkadaşlar. Diyelim ve kısa bir teaser için uzun olan konuşmamızı sonlandıralım. Dediğim gibi aslında bu sadece bir teaser. Eleştiri yapılır, yapılmalı da ama kesin hüküm için bence çok erken. Ben temkinliyim ama yalan söylemeyeceğim, meraklıyım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gelin onu da isterseniz bir yorumlarda hep beraber konuşalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar şuradaki videolarla idare etmenizi istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.